Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ekoseli yeleğimiz, ekoseli hırkamızdan sonra şimdi takımın beresini bugün sizlerle birlikte öreceğiz. Çok kolay, yine hiç dikişi olmayan çok güzel bir bere çalışması yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz bere 1 yaş için uygun büyüklüklerde arkadaşlar. Ben anlatımını yapacak olduğum bereyi 0-3 aya uygun olacak şekilde öreceğim. Yine Alize Baby Best ip kullanıyoruz. Hırka ve yeleğimizde kullanmış olduğumuz ipi. Yine şiş olarak eli sıkı olan arkadaşlar 4 mm, eli bol olan arkadaşlar 3,5 mm örgü şişi kullanabilirler. Evet, içi dikişsiz örgü öreceğiz dedik. Hemen bir haroşa lastik çalışmasıyla beraber şu alt kısımdan örgümüze başlayacağız. Arkadaşlar 80 ilmek 1 yaş için kullandım. 0-3 ay içinde 61 ilmek şişime atacağım ve 61 ilmekle beraber beremi öreceğim. Evet, şişime 61 ilmek atıyorum. Hiç ilmek atmayı bilmiyorsanız benim yaptığım gibi ilmek atabilirsiniz ya da alışkın olduğunuz herhangi bir ilmek atma tekniği varsa o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet, 61 ilmek şişlerimizi atalım ve örmeye başlayalım. Evet, şişime tam 61 ilmek attım. Şimdi arkadaşlar şu ilmekleri şöyle ortalayabilecek şekilde ikiye ayırıyoruz. Hatta şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31 ilmek bir tarafta, 30 ilmek diğer tarafta kalsın. Şöyle ikiye bölelim ve misinamızın fazlasını alalım. İlmeklerimizin düz bir şekilde olduğuna emin olalım. Bakın 31 ilmek bir tarafta, 30 ilmek diğer tarafta olacak şekilde ayarladım. Şimdi şu son ilmeğim, bakın ilmek attım, son ilmeğimi bu şişten çıkartıp diğer şişimi alıyorum. Bakın burada. Evet, aldım. Şimdi bu benim bağlantı ilmeğim olacak. Bakın hemen arkasındaki ilmeği bunun üzerine geçiriyorum. Artık şişimde 30 ilmeğim var ve bir yuvarlak örgü elde etmiş oldum bu şekilde. Şimdi örmeye başlayacağız. Bakın ilmek alıp kilitlediğim kısım, misinayı boşa çıkardım. Diğer şişteki ilmekleri ön tarafa aldım ve örmeye başladım. Haroşa örgü öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters ördüğümüzde bir diş haroşa elde etmiş olacağız. Şimdi var olan 60 ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Her iki misinamızda da 30'ar ilmeğimiz var. Bir tarafta 30 ve diğer tarafta yine 30 olacak şekilde. Evet, önce 30 ilmeğimi örüyorum.
Evet, ördüm. Şimdi diğer 30 ilmeğimi öreceğim. O yüzden ilmeklerimi şöyle şişime taşıyorum. Örecek olduğum şişimi de şöyle boşa çıkartıyorum ki rahat örebileyim. Bakın yine örmeye devam ediyorum. Düz örgülerle diğer 30 ilmeğimi de örüyorum. Toplamda 60 ilmek örerek turumu tamamlamış olacağım. Evet, 30 ilmeğimi de bu tarafta ördüm. Toplamda 60 ilmek örerek turumu tamamladım. Bakın başlangıç yerime geldim. Şu ipi biraz sıkıştırdığımızda iyice birleşmiş oluyor. Şimdi ikinci tura başlayacağız. Ne dedik? Bir sıra düz, bir sıra ters. Yani bir sıra, bir tur düz, bir tur ters ördüğümüzde bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz dedik. Evet, örecek olduğum şişi boşa çıkardım. Öreceğim ilmekleri de şişimin ucuna taşıdım. Şimdi bir tur boyunca düz ördük. Şimdi ikinci turda da bu var olan 60 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bakın ters olarak örmeye başladığımızda hemen haroşa dişlerimiz oluşmuş oluyor. Bakın arkadaşlar. Bir tur düz, bir tur ters ördüğümüzde bir diş haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Şurayı bir daha göstereceğim. Nasıl geçiş yaptığımı. Bakın 30 ilmeğimi ördüm. Şişimdeki ilmekleri bitirdim. Bakın burada misinam var. Burada misinam var. Şimdi şuradaki boşluğu kapatıyorum. Var olan 30 ilmeğimi şişimin ucuna taşıyorum. Bu da örecek olduğum şiş. Bunu da şöyle bakın arka tarafta da biraz pay bırakıyorum. Rahatça örebilecek şekilde şişi elime alıyorum. Geliyorum diğer ikinci 30 ilmeğe. Yine bunları da ters örgü olarak örüyorum ve haroşa dişi elde etmiş oluyorum. Aynı şeylerin tekrarını yaparak toplamda 4 diş haroşa örgü öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu bizim ikinci turumuz. İkinci turumu tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bir tur boyunca düz öreceğiz. Sonra bir tur boyunca ters öreceğiz ve bizim tekrar yeni bir haroşa dişi örgümüz oluşmuş olacak. Şöyle göstereyim. Bakın tur bitti. Yeni tura başlıyorum. Bu kez düz örgülerle. Bir tur düz, bir tur ters ördüğümüzde yine haroşa örgümüzü elde etmiş olacağız. Sanırım anlaşılmıştır. Bu şekilde toplamda 4 diş haroşa boyunca örgümüzü örelim. Sonra devam edelim. Evet, tam 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm ve tamamlamış oldum. 0-3 ay olduğu için arkadaşlar 4 diş
haroşa çalıştım. Bir yaşta tam 5 diş haroşa çalışma yaptım. Siz eğer bir yaş örecekseniz 5 diş haroşa örgüde örebilirsiniz. Evet, şimdi düz örgülere geçeceğiz. Yani hep artık düz öreceğiz. Ta ki tepe kısmındaki eksiltme çalışmalarının olduğu yere kadar. Bir tur göstereyim. Bakın, var olan ilmeklerin her birini düz örgü olarak örüyorum. İlk 30 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu da göstereyim. Bakın. İlk 30 ilmeği ördüm. Şimdi diğer 30 ilmeği öreceğim. Burada ilmeğinizin bol kalmaması lazım. Şiş geçişinde. Bakın. Şu misinadaki ilmeği görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar bol. Bakın, bunu şöyle sıkıyorum. Bunu sıkmazsanız buradaki örgüleriniz gevşek olur. Sıkarak ilk birkaç ilmeği ördüğümde hiçbir problem olmadan gayet düzgün ilmekler örmüş oluyoruz. Evet, şimdi ikinci 30 ilmeği örüyorum. Ve ilk turumu tamamlamış oluyorum. Bundan sonra tepe kısmına kadar hep bu şekilde düz örgü olarak örgülerimizi öreceğiz ve turumuzu tamamlayacağız. Şurayı bir kez daha göstereyim. Bakın, örecek olduğum ilmekleri şişimin ucuna alıyorum. Öreceğim şişi boşa alıyorum ve şuradaki ilmeği sıkıyorum, bolluğunu alıyorum ve ilk birkaç ilmeği de böyle sıkı tutarak örüyorum. Bu şekilde ördüğünüzde çok düzgün örgü örersiniz. Bakın arkadaşlar, bütün ilmeklerin hepsi aynı. Evet, şimdi bir miktar örelim. Tepe kısmındaki kesimlerle beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, bir miktar beremi ördüm. Şimdi sıra sayısı söylerim ama en önemlisi santim uzunluğu. 9 santim uzunluğunda ve 15 santim genişliğinde bir örgü örmüş oldum. Şimdi kesimlere başlayacağız tepe kısmımızda. Şöyle bir yaşta göstereyim hemen. Bakın. Şöyle 4 yerden kesim yaparak tepe noktamıza kadar çıkacağız ve bitireceğiz. Hazır bir yaşı elime almışken bir yaşında santim uzunluklarını vereyim. Bakın. 20 santim eninde ve kesim yerine kadar 12 santim uzunluğunda, toplam uzunluğumuzda 18 santim arkadaşlar. Şöyle tuttuğumda 18 santim. Evet, şimdi başlayalım. Toplamda 60 ilmeğimiz vardı ve dönerek ördük. Kaç sıra ördüğümü de hemen şöyle hızlıca sayıp size söyleyeyim. Haroşa örgüden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tam 26 sıra boyunca örgü örmüşüm ama dediğim gibi santim uzunluklarına dikkat edelim. Şimdi 60 tane ilmeğimizi 4 yerden keseceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi tur başındayım.
Tur başındaki ilk ilmeğime şöyle bir işaretleyici taktım. Ardından 14 ilmek saydım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. ilmeğe bir işaretleyici taktım. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek saydım. Bakın diğer taraftayım. Şu misinamla ayırdığım ikinci 30 ilmeğin ilkine yine bir ayraç taktım. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek saydım. 15. ilmeğe bir ayraç ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmekle tur bitti. Yani 14 ilmek arayla 4 tane işaretleyici taktım. Bunlar bizim 4 kesim yerimiz olacak. Hemen başlayalım. Çok kolay ve çok keyiflidir. Şimdi önce örecek olduğum 30 ilmeğimi şişimin ucuna taşıdım. Şöyle misinamı çıkardım. Rahatça örebilecek şekilde şişimi elime aldım. Şimdi bu bizim işaretlediğimiz ilmeğimizi düz örgü olarak ördüm. İlk ilmekte bir şey yapmıyorum. İşaretleyicinin sağında ve solundaki ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. Şimdi tur başı olduğu için bunun solundaki sağ tarafındaki ilmekleri turu tamamlarken keseceğiz. Şimdi ilk ilmeği ördük. Bakın sıradaki iki ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek ilk kesimi yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın 2 ilmek kaldı. 3. ilmek işaretlediğim ilmek. Yani bu işaretleyicimin hemen önündeki 2 ilmeği keseceğim. Şimdi bunu da ilmeklerimin yönü ters olduğu için düzelttim. Bunu da sağdan sola doğru kesiyorum. Kestim. İşaretlediğim ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi hemen sol tarafındaki ilmekleri keseceğim. Onları da şöyle soldan sağa doğru. Yani şu ortadaki ilmeğe bakacak şekilde şöyle bakacaklar. Biri sağdan sola, diğeri soldan sağa doğru baktığında şu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Bakın. Bu tarafa yatırıyoruz, bu tarafa yatırıyoruz. Arada bir düz ilmeğimiz oluyor. Evet, devam ediyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüğümde bakın 2 ilmeğim kalıyor. 3. ilmek burada işaretleyicinin olduğu ilmek. Ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeğin yönleriniz eğer tersse, benim gibi alıyorsanız ilmekleri, yönlerini değiştirip sağdan sola doğru kesiyorum. Şimdi buranın kesimi bitti. Diğer tarafta kesmeye devam edeceğim. Önce ilmeklerimi şişimin ucuna aldım. Sonra örecek olduğum şişi rahatlattım. Bakın işaretleyicimin olduğu ilmek. Bunu olduğu gibi örüyoruz. Bunda kesim yok. Sonra sol tarafında 2 ilmek var. Soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyoruz. Yine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek örüyorum. Bakın 2 ilmeğim var ve sonrasında işaretleyici. Sağdan sola doğru önce yönümü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. İşaretleyicimin olduğu ilmeği ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ilmek ördüm. Bakın tur sonundayım. Buradaki ayracımın olduğu ilmeğin şimdi sağ tarafını keserek turumu tamamlıyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. İlk kesimimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci turda sadece var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Yani bir tur keseceğiz. Bir tur örerek sıramızı tamamlayacağız. Var olan ilmeklerin tamamını bir tur boyunca düz örgü olarak örüyoruz. Evet, örüp tamamlayalım. Evet, var olan ilmeklerin tamamını örerek turumu tamamladım. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Yeni turumuzla beraber hemen başlayalım. İlmeklerimi şişimin ucuna aldım. Bakın şu işaretleyici ilmeğimiz bizim ilk ilmeğimiz. Bunu yine ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru birlikte örerek ilk kesimi yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyorum. Artık 10 değil, ilmek sayım 8'e indi. Bir sonraki kesimde 6, sonrakinde 4 ve sonrakinde 2 olarak artık tepeye ulaşmış olacağız. 8 ilmek ördükten sonra bakın işaretleyicimin burada. Hemen önünde 2 ilmek var. Yönlerini değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. İşaretleyicimin ilmeğini ördüm. Sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüğümde bakın işaretleyici olan ilmeğim burada. Hemen öncesinde 2 ilmeğim var. Bunların da yönünü değiştim. İkisini birlikte sağdan sola doğru kestim. Şimdi bu sırayı da böyle keserek tamamlayalım. Sonra bir sıra yine bir tur boyunca var olan ilmekleri düz öreceğiz. Sonra tekrar kesim yapacağız. Bu kez arada 6 ilmek kalacak. Sonra bir tur düz öreceğiz. Sonra tekrar kesmeye başladığımızda 4 ilmek kalacak. Yani 10, 8, 6, 4, 2 olarak ilerleyecek. Evet, kesimi yaptım. Hemen işaretleyicimdeki ilmeğimi düz ördüm ve sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüğümde bakın işaretleyicimin ilmeği burada. Öncesindeki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru kestim. İşaretleyicimin olduğu ilmeği ördüm. Sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüğümde tur sonunda 2 ilmeğim kaldı. Başlangıçtaki işaretleyici ilmeğimin hemen önündeki ilmekler bunlar. Yönlerini değiştirip ikisini birlikte ördüm ve yine turumu tamamlamış oldum. Şimdi daha göstermeyeceğim. Bir tur boyunca var olan ilmekleri örüyoruz. Sonraki turda kesime devam ediyoruz. Arada 6 ilmek kalıyor. Tekrar bir tur var olan ilmekleri örüyoruz. Kesmeye başladığımızda 4 ilmeğimiz kalıyor. Yine bir tur ördükten sonra kesim yaptığımızda 2 ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde keselim, sonra tepeyi birlikte bitirelim. Arkadaşlar, kesimlere devam ettim. En son arada 2 düz ilmeğim kaldı. Bir tur boyunca var olan ilmekleri ördüm. 20 ilmeğim var. Onu bir şişimde, onu diğer şişimde. Şimdi bundan sonra beraber
devam edip kapatalım artık. Tur başındayım. İlk ilmeğimi örerek başladım. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Bakın, işaretli ilmeğim ve önünde 2 düz ilmeğim kaldı. Artık hiç arada düz ilmek yok. Sadece kesim yapıyorum. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim. İşaretlediğim ilmeği ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru ve sıradakinin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru kestim. Bakın 2 4 6 ilmek kaldı. Şimdi bu tarafta da keselim. 6 ilmek de burada kalacak. Evet. İşaretleyici ilmeğim, ilk ilmeğim. Bunu düz olarak ördüm. Ardından yanındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte kestim. Onun yanındaki 2 ilmeğin yönlerini değiştim. Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Ara ilmeğim burada ördüm. Bakın. Sonra yanındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru ve yanındaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru birlikte ördüm. 2 4 6 2 4 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir sıra var olan 12 ilmeğimizi düz örgülerle örelim. Ondan sonra kapatalım artık. Evet, 6'sını ördüm. Şimdi diğer 6'yı örüyorum. Evet. 12 ilmeğim kaldı. Artık daha şişle kesmeyeceğim. İğneye geçireceğim ve iğneyle kapatacağım. Şöyle ipimi 10-15 santim uzunluğunda bırakarak kesiyorum. Ve iğneme geçiriyorum. Evet. Şimdi bu 12 ilmeğimi şişimden iğneme aktaracağım. Buradaki 6 ilmeği de yine aynı şekilde. Evet. Bakın şimdi şu başlangıç ipi şöyle tutuyorum. İyice bu ilmekleri sıkıştırarak tepeyi birleştirdim. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Şimdi örgümün içerisine iğnemi gönderdim. Burada düğümlüyorum. Ve yine şöyle ilmek aralarından birkaç kez ipimi yürütüyorum. Ve artık ipimi kesebilirim. Evet, bere çalışmamız da bitti. Yeni doğan beresi çalışmış olduk. Şimdi bunun ekoseli işlemesi çalışmasını göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Bir yaş için olanı da söyleyeceğim, yine sayıları. Ama önce şunu bir halledelim.
Bakın başlangıç ipim de bu benim. Haroşa dişlerinin arasından girerek yürüttüm. Tekrar yürüttüm ve fazla olan ipimi kestim. Evet. Şimdi tekrar ölçü vereyim. Kaç santim oldu onu söyleyeyim hemen. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar 14 santim uzunluğunda ve 15 santim genişliğinde şöyle minicik tam bir yeni doğan beresi çalışmış olduk. Şimdi işleme yapmak için arkadaşlar şöyle küçük bir çalışma yapacağız. Yine Alize Baby Best ip kullanacağım. Şöyle 50-60 santim uzunluğunda ipimi kestim. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Düğüm atmayacağım arkadaşlar. Şurayı şöyle öreceğim. Burayı böyle öreceğim. İşleyeceğim. Burada bitireceğim. Şuradaki düğüm çalışmasını buna yapmayacağım. Bakın şöyle 2 tane kesme yerimizin tam ortasını buldum. Şurayı yani şuradaki bakın orta ilmeği buldum. Şurası. Şimdi buraya girdim. İşleme ipimin yarısını burada bıraktım. Diğer yarısıyla beraber işleyeceğim. Şimdi küçük bir çalışma olduğu için küçük bir bere olduğu için küçük bir çalışma yapacağım. Şöyle 5 taneli bir işleme yapacağım buraya. İşlemeyi nasıl yaptığımı detaylı olarak yelek videomda anlatmıştım. Hatta sadece işleme videosu olarak da o kısmını yayınlayacağım. Şöyle yavaşça çalışınca siz de göreceksiniz. Evet, şimdi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tane V çalışması sağa doğru çalıştım. Şimdi sola doğru devam edeceğim. 1 2 3 4 bir tane daha yapacağım. 5. Şu ipimi içeride bırakıyorum. İpi de bayağı uzun tutmuşum. Bu kadar uzuna gerek yokmuş. Şimdi diğer tarafı sırf şurada düğüm olmasın diye böyle yapıyorum. Diğer ipi de geçirdim. Şimdi bakın şunu bir sayıyoruz. Hemen yan üstten başlıyoruz. 5'e tamamlayacağız bu tarafı da. 2 3 4 ve 5. Şimdi sağ tarafa doğru kayarak devam edeceğiz. Şunu bir kabul ediyoruz. Bu 2, bu 3, ve son olarak bu 4. Baklava dilimini tamamladık. Bakın. Şimdi sadece burada düğüm yapacağım.
Bir kez daha yapayım. Evet. Keserek temizledim. Evet. Minnacık bir işlem oldu. Şimdi aynı çalışmayı açık mavi ipimizle yapalım. Bunda maalesef her iki tarafta da düğüm yapmak zorundayız. Şöyle yine uzunca bir ip. İlmek arasından çıkmaması için arkadaşlar şöyle 2-3 kere düğüm yapmamız lazım ki ilmek arasından çıkmasın. Evet, şimdi başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Bakın. Şu baklava dilimimizin en kenardaki hizası, yani şurası bizim başlangıç yerimiz. Buradan başlayacağız ve sola doğru işleyerek ilerleyeceğiz. Bakın, bir tane yaptım. Bu ikincisi. Bakın, üçüncüsü lacivert. Hemen atlıyorum ve devam ediyorum. Bakın, burada da dilimin içerisinde 1 2 3 tane çalışıyorum ve dilim bitiyor. Devam ediyorum. Atlıyorum, bakın, lacivertten sonraki sırama. Şimdi 2 tane de burada yapıp bitiriyoruz. Bakın, yine lacivert olan dilimin en kenar kısmı. Evet. Şimdi burada da şöyle güzelce bir düğüm atalım. Ve keselim. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Bakın ne güzel oldu. Yine 2-3 kere düğüm atıyoruz. İlmek arasından çıkamayacak kadar büyük olması lazım. Evet, attık. Şimdi geliyoruz. Bakın, burada da hizamız hemen lacivert köşenin alt. Başladım. İlkini yaptım. Şimdi sağa doğru kayarak devam ediyorum. 2 tane yaptım ve baklava diliminin içerisine girdim. Bakın, burada bir tane çalışınca diğer mavi işlemem sıradaki oluyor. Onu atlıyorum. Devam ediyorum. Bakın, dilim bitti. Geliyorum sıradakine. Hemen sağ tarafına ikinci çalışmamı yapıyorum ve işlememi tamamlamış oluyorum. Çok kolay ve çok zevkli arkadaşlar. Düz örgülerinizi bu şekilde işleyerek daha farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Şuraya bir düğüm daha atacağım, açılmasın. Düğümleri atarken de arkadaşlar çok fazla da gereksiz düğüm atmayın, çünkü bebeği rahatsız etmemesi lazım. Evet, bakın ne kadar tatlı oldu ve ne kadar minik oldu. Şimdi arkadaşlar, büyük olana büyükçe bir pompon yapmıştım. Şimdi buna da küçücük bir pompon yapıp hemen geliyorum.
Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel oldu. Şöyle kapşonumuzun tam tepesine şöyle küçücük bir pompon çalışması yaptım. Bakın bu bebeğim yeni doğan büyüklüğünde. Bakın ne kadar büyük, görüyor musunuz? 0-3 aya rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir bere çalışması oldu. Bu arada örmüş olduğumuz yeleğe de bakın ne kadar yakıştı. Şöyle eni boyu her şeyle çok güzel bir kalıp çalışması oldu. Hem yeleğimizin hem hırkamızın ve hem de beremizin. Evet arkadaşlar, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle minicik yeni doğan çalışmaları yapmak isterseniz size böyle ölçü konusunda, yapılış konusunda yardımcı olması için anlattım. Son olarak takımımın bir de böyle mini minnacık 0-3 ay patiğinin anlatımı olacak. Bir sonraki videoda da patiğimizi örerek artık setimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylece bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan YouTube size bildirim olarak gönderecektir ve beni izlemeye, benimle örmeye devam edebileceksiniz. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.